Biliyorsun ki bütün Minecraft sürümlerini oynuyorum ve sırada kaldırılan VR sürümü var. Bu özellik Bedrock için yapılmıştı ancak 2025 yılında kaldırıldı. Benim bir şekilde oynamam gerekiyor ama VR'ım yok ve çok pahalı. O yüzden Japonya'ya giden arkadaşımla konuştum ve benim için VR almaya gitti. Apernix, Mert'e bir adet MetaQuest 3 hesabım lazım. Okey. Mert, hayırlı olsun. Teşekkür ederim ve VR sonunda elimde. VR'a alışmaya çalıştım, birkaç oyun oynadım ve sonunda Minecraft'a girdim. Şimdi bir keşfetmemiz lazım etrafı, hatta soluk bahçe tam karşıda. Önce şuradan birazcık tahta toplayalım. Üretimi de aynı Bedrock'taki gibi yapabiliyoruz. Çalışma masasının boyutuna bak, çok büyük. Neyse buradan bir kazma bir de kılıç yapıyorum. Bu arada hazır VR almışken VR'da survival isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. İnek var orada ve yemek. Aha, burada kırmızı gelincik var. Aynen bunu alırım ve envanterimin köşesinde kalsın. Bu arada etraf çok güzel gözüküyor ve karşıda bir tane koyun gördüm. Hem de beyaz koyun. Güzel. Benim kılıcım vardı. Oha! Az önce neden kılıçla vurmadım bilmiyorum ama şimdi kılıçla beraber 2 vuruşta indirdim. Artık madene gidebiliriz bence. İstediğim zaman uyuyabiliyorum zaten. Kazmamı aldım. Hatta şuradan taşları toplasam ardından madene gidebiliriz. Burada dikitler var. Güzel bir mağaraya geldik ama çok karanlık gözüküyor. Burayı aydınlatmamız lazım. Etrafta İnanılmaz fazla demir vardır da bir dakika. Hem iskelet geliyor hem de zombi geliyor. Gel spam atabiliyorum bu arada. Aynen. İskelet nerede bilmiyorum. Aha buradaymış. Oha creeper var ve onlar gelirse bu arada hayat bitti arkadaşlar. En sevdiğim arkadaşım VR sürümünde beni öldürsün istemem. Merhaba. Dur. Kılıcı alayım elime. Kılıcı alayım. Bir tane daha geldi. Hanginize vuracağım? Üçüncü geldi. Çekil. Üçü de beni araya sıkıştırdı. Ayrıca tuşlara alışamadım. Ama bence yine de iyiydi. Sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm telefonlar için çıkan Minecraft Earth. Minecraft'ı gerçek hayatta oynayabilmemizi sağlıyordu. Dünya haritasında malzemeler bulabiliyor ve moblarla savaşabiliyorduk. Topladığımız malzemelerle de gerçek dünyada inşa yapabiliyorduk. Sürekli geçmiş zamandan bahsediyorum çünkü oyun kapatıldı. Yaşanan teknik sorunlar, mikro ödemeler ve tam oyunun çıktığı dönemde pandeminin yaşanması 2021 yılında oyunun tabutuna son çiviyi çaktı. Oyuna artık erişilemiyor ve ben de bu videoda açıp göstermek için çok uğraştım. Fakat maalesef olmadı. Eskiden oynayamadım, şimdi de ulaşılamıyor. O yüzden listede bozuk kısmına gidiyor. Sıradaki sürüm 2019 1 Nisan sürümü için yapıldı. 90'lı yıllarda Doom ve Wolfenstein gibi oyunlar vardı. Bu sürümde aynı onlar gibi retro grafiklerde gözüküyor. Mesela suyun üzerinde yanan fıçılar sürekli bize bakıyor ve içlerinde de eşyalar var. Bir de dünyada gezerken bizden sürekli yeni diski takmamızı istiyor. Bunun sebebi eski oyunlar birden fazla diskle çalışıyordu ve sıradaki diski isteyebiliyorlardı. Bu arada alt taraftaki karakterimiz çok iyi gözüküyor. Aynı zamanda envanterimizde tabi eski oyunlar gibi çok farklı. Habire de disk istiyor bizden, yeter artık. Neyse varillere bakmaya devam edeceğim. Bir sürü zırh çıkabiliyor ve bunlar direkt patlıyor garip bir şekilde. Sanırım içini açtığımızda değil de içinden eşya aldığımızda patlıyorlar. Bu arada yukarıda kayıtlı olmayan sürüm diyor. Yani korsan oynuyoruz galiba. Tabi bu Minecraft'ın yaptığı bir şaka sürümü, o yüzden böyle yazıyor. Bu arada koyun da çok garip duruyor. Hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu gibi. Bu arada bu varile de bakıyorum, içinde kırmızı anahtar var. Kırmızı, mavi ve sarı kartlar var. Bunlarla normalde kapıları açıyoruz. Yani en azından Doom ve Wolfenstein gibi oyunlara gönderme yapılmış. Bir de rastgele tuşlara basacağım. Mesela B tuşuna basınca böyle bir sayfa açılıyor. Ne olduğuna dair herhangi bir bilgim yok ve şu disk muhabbeti gerçekten çok sinir bozucuymuş. Bu arada F8 tuşuna bastığımızda bu şekilde bir çerçeve oluşturabiliyoruz. Garip duruyor. Bir de eski oyunlarda hile kodları bulunuyordu. Mesela GTA'lardan falan hatırlarsınız. Aynı şekilde bunda da var. Mesela hilelerden birini yazıyorum ve artık uçabiliyoruz. Bir tane daha hile var. Bunu yaptığımızda çok güçlü ekipmanlarımız oluyor. Kısacası bu şekilde oyunu bitirmek gerçekten çok kolay ve ben az önce ne yaptım ya? Neyse selam ejderha, kafanı bile göremiyorum. Çok garip gözüküyor. Hile yaparak aldığım eşyalarla sürekli disk ekranı çıksa da ejderhayı kesiyorum. Evet kolaydı. En farklı 1 Nisan sürümlerinden olabilir ama benim için listede ortanın ortasında. Sıradaki sürüm 1.14 ve bu sürümde oyundaki dokular güncellendi. Hatta bununla beraber köylerin mimarisi de gelişti. Biyomlara göre artık
köy varyasyonları geldi ve köylüler de meslek edinebiliyor. Köylülerin düşmanı yağmacılar da yağmacı karakollarına sahipler ve yakındaki köylere saldırı yapıyorlar. Buranın en üst katında da bir sandık var ve içinden ganimet elde edebiliyorsunuz. Burada bayraklı yağmacı var ve onu kesince kötü kehanet efekti alıyoruz. Bununla köye geldiğimizde de baskın başlıyor. Baskını püskürtüp köylüleri kurtarırsanız köyün kahramanı oluyorsunuz ve köylüler size ödül veriyor. Ayrıca pandalar ve tüccarlamalar da bu sürümde oyuna eklendi. O yüzden Skyblock'ta artık yalnız kalmıyoruz. Kısacası şu an çok fazla kullandığımız mekanikler bu sürümde eklendi. O yüzden sıralamada iyinin ortasına koyuyorum. Sıradaki sürüm oyuna devasa arılar ekledi. Artık arılar kovanda bal yapabiliyor ve siz de yiyebiliyorsunuz. Bal şişeleriyle beraber bal bloğu yapabiliyorsunuz ve bal bloklarından da kayabiliyorsunuz. Ve arılar polen topladıktan sonra tarladaki ekinlerin çok daha hızlı büyümesini sağlıyor. Eskiden bu güncelleme geldiğinde çok beğenmemiştim. Çünkü arılar aşırı büyük ve getirdiği çok da fazla özellik yok. Teknik tarafta oyunun optimizasyonu geliştirilmiş ve pek çok hata düzeltilmiş. O yüzden sıralamanın ortasına koyuyorum. Sıradaki sürüm Minecraft Dungeons. Bu oyunda blok kıramıyorsunuz veya inşa edemiyorsunuz. Sadece savaşıyoruz. Hemen Steve karakterini aldım ve zombiyi kesiyorum. Amacımız mobları keserek en sona kadar ilerlemek. Normalde Minecraft Dungeons'ı bayağı bir oynamıştım ama karakterim nedense sıfırdan başladı. Neyse buradan okları alıyorum ve iskeleti indiriyorum. Çok kolaysın. Bu arada seviye atladıkça yeni eşyalar çıkarabiliyorsunuz ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu sayede de oyunda ilerliyorsunuz. Daha zor rakipler gelmeye başladı. Yağmacıları da çok rahat indiriyorum ve canım bile gitmedi. Burada sandık var ve içinden okla ekmek çıktı. Güzel. Şimdi en sona geldik sanırım. Şu kapı açılana kadar tüm düşmanları alt etmemiz lazım. Ve çok kolay oldu. Hatta seviye de atladık. Oyunun başı olduğu için gerçekten çok kolay buralar ama yapacak bir şey yok. Hemen buradan kapıyı açıyorum ve şu iskeleti tekledikten sonra sandıktan eşyaları alıyorum. Bir ara Minecraft Dungeons'ı inanılmaz fazla oynuyordum ama nedense hevesim gitti bir anda ve bölümü tamamlamayı başardık. Burası da lobi gibi bir yer. Buradan eşyalarımızı güçlendirebiliyoruz. Yeni görevlere gidebiliyoruz ve bu oyuna bir sürü DLC çıktı. Ben gerçekten seviyorum, o yüzden sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 2020 1 Nisan sürümü için yapıldı. Bu sürümde oyuna sınırsız yeni boyut eklendi. Boyut oluşturmak için kitabın içine istediğinizi yazıp Nether portalına atıyorsunuz. Bakalım Appendix boyutu nasılmış. Evet, oldukça ilginç duruyor ve geldiğim gibi Hoglin saldırmaya başladı. Benim boyutumda neden end gemisi var bilmiyorum. Neyse aşağı ineceğim ama aşağısı da yok. Evet, Elytra'yı alamadım. Kitabın içindeki harfler bir nevi seed gibi çalışıyor ve boyutu ona göre oluşturuyor. Hatta Ant ve Box gibi özel isimli boyutlar da var. Öncelikle Ant boyutunu merak ediyorum ve içeri girdiğimde mantar adasına geldi. Gerçi buraya mantar adası demek birazcık saçma olur. Mantar dünyası gibi bir şey. Karşıda da köy var. Mantar köyü. Karşıda Ant kuleleri var. Magma küpleri zıplıyor ve her yerde ipler bulunuyor. Onların yanında da başlangıç sandıkları her yerde. Bu arada diğer boyutu da merak ediyorum. Kitabı attım ve içeri girdiğimde burada kitaplıklar var. Sanki Yıldızlar Arası filminden bir sahneymiş gibi. Aslında dünyaların böyle olmasının pek de bir amacı yok ama şaka sürümü olarak şov yapmışlar. Hatta isterseniz bu sürümde oyunu da bitirebiliyorsunuz. Yeni bir kitap aldım ve bu kitabın içine bu kelimeleri yazdıktan sonra imzalıyorum. Ve farklı renkte portallar, sanırım Minecraft Story Mod göndermesi. Her neyse hızlıca portaldan giriyorum ve end boyutuna geldik. Burada hızlıca ejderhayı kestikten sonra oyunu bitirebiliyorsunuz. Hatta 1,5 dakikada bitiren bir manyak da bulunuyor. Açıkçası çok deneysel bir sürüm olmuş ve ilgi çekici. Sıralamada ortalamanın başına koyuyorum. Sıradaki sürüm 1.16 ve oyuna Nether güncellemesi ekliyor. Normalde Nether ıssız ve boştu. Aynı şu anda endinde olduğu gibi. Yani düşünün, 2009'da çıkan Minecraft 11 koca yıl sonra boyut güncellemesi almış. Oyuncuların pek çoğu, ki buna ben de dahilim, Nether güncellemesini çok seviyorlar. Çünkü oyuna çok fazla çeşitlilik eklemiş oldu. Hatta yıllar sonra yeni bir cevherimiz de var. İsmi Netherite. Artık çok daha sağlam ve güçlü eşyalar üretebiliyoruz. Bunu yapma amaçları aslında çok basit. İleride gelecek güncellemeler daha da zorlayıcı olacak. Oyuncuların rahatça hayatta kalabilmesi için Netherite gerekliydi ve sürümler ilerledikçe end güncellemesinin ne zaman geleceğini anlayacaksınız. Her neyse, Nether'a yeni biyomlar eklendi. Ruh Kumu Vadisi, çok sevdiğim bazalt, kızıl ve mavi orman. Hayır, bana öyle bakma çünkü Enderman değilim. Bu arada oyundaki hatalar da düzeltildi ama bu basit bir cümle değil. Çünkü inanılmaz fazla hata düzeltildi. Bu arada speedrunnerlar hala 1.16 bir sürümünü tercih ediyorlar. Çünkü pilgrimler çok daha fazla ender incisi veriyor. Ama yapımcılar sonraki sürümlerde bu duruma el attılar. Bu sürümde aşırı fazla mod çıktı. Oyuncu sayısı da arttı ve çok büyük bir kırılma anı olduğu için sıralama
sıralamada en iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 1.17 ve bu sürüm benim için bir hayal kırıklığıydı. Eskiden Minecraft Live senede bir kere oluyordu ve güncellemeyi tanıtırken duyurdukları şeyler dünya yüksekliğinin artması, mağaraların büyütülmesi, Lush Caves, Skulklar, Warden, teleskoplar, bakırlar, keseler ve arkeoloji sistemi. Bunların hepsi tek bir sürümde gelecek diye duyuruldu. Ancak güncellemenin aşırı büyük ve karmaşık olduğunu gördüklerinde geri adım attılar. Güncellemenin birinci aşaması 1.17, ikinci aşaması da 1.18 oldu. 1.18 sürümüne birazdan gideceğiz ancak 1.17 sürümünde Lush Caves, dürbün ve bakır oyuna dahil edildi. Dünya hala küçüktü ama derin kayraklar eklenmişti ve sonraki güncellemeye göz kırpıyordu. Ve o sene Minecraft Live'da duyurdukları özellikleri yıllar sonra anca eklediler. Bu da oyuna olan heyecanı açıkçası biraz düşürdü bence. Çünkü zaten nelerin gideceğini biliyorduk. Her neyse ama bu güncellemede yeni maden görünüşleri, paratoner, mum, aksolot, keçi ve mob oylamasında seçilen mürekkep balığı oyuna eklendi. Açıkçası bu sürüm benim için hala hayal kırıklığı. Sıralamada kötünün başına koyuyorum. Sıradaki sürüm 2021 1 Nisan sürümü ancak buna bir sürüm dememiz zor. Çünkü Windows'taki ekran koruyucuların Minecraft halini yapmışlar. Oynanış mekaniği yok, sadece ekran koruyucu. O yüzden sıralamada sonlara koyuyorum. Sıradaki sürüm 1.18 ve mağara güncellemesinin ikinci kısmı. Artık dünya yüksekliği sonunda 320'ye, mağaralar ise eksi 64'e kadar indirildi. Mağaralar çok daha büyüdü ki eski sürümlerde bu kadar büyük bir mağara bulma ihtimaliniz neredeyse yoktu. Bu sürümde dünya değiştiği için cevherlerin bulunduğu yerlerde güncellendi. Hatta arkamda demirle kömür var. Aslında onlar nadir olsa da yüksekle çıkabiliyordu ancak zümrütler artık dağlarda oluşuyor. Elmaslar da tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın en alt katmanlarında oluşuyor. Bu sürüme geçiş de inanılmaz sancılıydı çünkü milyonlarca oyuncunun dünyası 1.17 sürümünde. 1.18'e geçerken dünyaların bozulmaması gerekiyor. Ayrıca gördünüz mü, keçi havaya uçtu. Bir de yaptıkları bu güncellemelerin hepsini hem Java'ya hem de Bedrock'a yapmaları gerekiyor. O yüzden bu büyük güncellemeyi iki parçaya bölmelerine hak veriyorum ki Minecraft'ın geleceği için oldukça önemli bir güncelleme. O yüzden sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 2022 1 Nisan için yapıldı. Bu sürümde envanterimiz yok. 2 tane elimiz bulunuyor ve her şeyi elimizde taşıyoruz. Blokları fırlatabiliyor, tavukla uçabiliyor, hatta ejderhayı evcilleştirebiliyorsunuz. Moblardan bu şekilde kule oluşturabiliyor ya da kafanıza blok takabiliyorsunuz. Haliyle bu sürümde oyunu bitirmek çok zor gibi gelebilir ama kanaldaki bu videoda başardım. Tabi ejderi kesemiyoruz. Farklı bir şekilde bitiyor. Ayrıca çok ilginç bir sürüm. O yüzden sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 1.19 ve bu sürümde oyuna Warden eklendi. Biliyorsunuz ki Minecraft Live'da 1.17 sürümü için gelecek diye gösterilmişti. Ancak orada rastgele bir mağarada görüyorduk. Şimdi ise antik şehirde sesler geldiğinde yer altından çıkıyor. Warden göremiyor olsa da hem çok güçlü hem de canı çok fazla. Ayrıca beni takip ediyor şu anda. Koklama mekaniği de oyuna böylelikle dahil edilmiş oldu. Benim en son bulunduğum yeri koklayarak bulabiliyor. Ne kadar canı çok fazla ve güçlü olsa da öldürünce şu anlık içinden önemli bir şey çıkmıyor. Ancak burada oldukça güzel ganimetler ve portal var. 4 yıldır bu portalın açılmasını bekliyorum ve yakında ciddi açılacak. Bu benim iddiam değil. Oyun yapımcıları söylüyor. Videonun sonunda göreceksiniz zaten. Yeryüzünde ise mangrove bataklığı, sandıklı tekneler, kurbağalar ve mob oylamasında seçilen LA'ler oyuna eklendi. Bir de bu sürümle beraber çok tartışma yaratan oyuncu raporlama sistemi de geldi. İlk geldiğinde çok ciddi sorunları vardı. Bazı oyuncular bunu kötüye kullanarak masum oyuncuları sınırsız banlayabiliyordu. Tabii ki düzeltmeler yapıldı ancak bu özellik hala daha duruyor. Hatta bu özelliği kaldırmayı sağlayan modlar bile var. Bu sürümde oyuncuların oylamayla eklediği LA'in pek bir numarası olmasa da Warden gibi bir mobun oyuna gelmiş olması benim ilgimi çekiyor. O yüzden sıralamada iyiye koyuyorum. Sırada yeni bir Minecraft oyunu var. Minecraft Legends. Açıkçası ilk çıktığında biraz oynamıştım ama çok sıkılmıştım. Ve zaten oyunu oynayan biri var mı bilmiyorum. Sanırım sadece ben varım. Neyse, olayımız biraz Minecraft Dungeons'a benziyor ama burada yapı yapabiliyoruz. Hatta buradaki odunları eleylere toplatıyorum. Benden istediklerini yapıyorum da bu oyun Minecraft Dungeons gibi bir etki bırakmadı. Zaten oyun yapımcıları da bunun farkında olduğu için ufak tefek güncellemeler getirdi. Daha sonra Minecraft Live gibi etkinliklerde bir daha sözünü dahi etmediler. Sonunda dünyaya gelmeyi başardım bu arada. Görüntüsü fena değil aslında oyunun ve ilk çıktığı dönemde inanılmaz fazla reklamını yapıyorlardı. Ama oyun çıktıktan 9 ay sonra oyunu geliştirmeyi durdurduklarını açıkladılar. Ben şans vermek için birkaç kere girmiş olsam da beni hiç çekmedi. Sıralamada kötüye koyuyorum. Sıradaki sürüm 2023 1 Nisan sürümü için yapıldı. Bu sürümde sürekli oy veriyor ve dünyanın belli başlı kurallarını değiştiriyorsunuz. Çok fazla oy verebileceğiniz şey var ve bence üzerine kafa yorulmuş bir sürüm. Normalde oyunu oynarken karşınıza oylamalar çıkıyor. Tabi birazcık hızlandırmamız gerektiği için
komut kullanacağım. Mesela bu komutu girdiğimde artık devasa bir kafam var. Ya da bu komutu girdiğimde artık Elytra varmış gibi sürekli uçabiliyorum. Mesela Midas dokunuşu komutu da var. Artık altına dönüştüm ve dokunduğum her şey altına dönüşüyor. Bununla başka oyunculara dokunduğumuzda onlar da altın oluyordu bu arada. Bu sürümü oynadığım için biliyorum. Hatta bunun direkt videosu olduğu için kanaldan 2023 1 Nisan diyerek aratabilirsiniz. Mesela oylama olarak vagonların tekerlerini değiştirebiliyorsunuz. Baget ekmeği alabiliyorsunuz. Ya da Elytra ile gökyüzüne uçtuğunuzda Ay'a gidebiliyorsunuz. Evet, şu an dünyayı görebilirsiniz. Yavaş yavaş aşağı ineceğim ve Ay'a geldik. Gördüğünüz gibi Ay'ın her yerinde kraterler var ve gördüğünüz şeyler inek. Evet. Ay inekleri. Ve bu ay inekleri birazcık garip. Çünkü geri geri gidiyorlar. Hani Michael Jackson geri geri gidiyor ya. Aynı ona gönderme. Moonwalk yapıyor ve aydayız. Bu sürümde inanılmaz fazla çeşitlilik var. O yüzden hoşuma gidiyor. Sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 1.20 ve bu sürümde oyuna arkeoloji sistemi eklendi. Biliyorsunuz ki 1.17 için yapılan Minecraft Live'da bu da duyurulmuştu. Ve 3 senenin ardından oyuna eklendi. Önceden ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım ama bu sefer çok da heyecan yaratmadı. Fırçayla şüpheli çakıları fırçalıyorsunuz ve eşya falan geliyor işte. Bu sürümde yapılardan şablon çıkarırsan zırhlarını süsleyebiliyorsunuz. Sniffer'da öyle geziyor. Yani tohum falan çıkarıyor ama pek de bir numarası yok. Bir de artık 1.20'de elmas zırhı netherite yaparken demirci şablonuna ihtiyacın var. Bu güçlendirmeyi biraz daha zorlaştırdı ancak bana kalırsa oyunu daha da dengeli yaptı. Kiraz ağacı biyomu, çölde develer, bambularla yeni tahta çeşitleri, yeni yarasa modelleri, armadillo, yeni kurt varyasyonları ve zırhları oyuna eklendi. Fark ettiyseniz çok fazla şey saydım ve bunların hepsi aynı anda oyuna eklenmedi. Zamanla yıl içerisinde duyuruldu ve oyuna eklendi. Bunun sebebi 1.17 için yapılan Minecraft Live işte. Duyurdukları özellikleri 3 senede tamamladılar. Artık buradan ders çıkarıp güncellemeleri parça parça getiriyorlar. O yüzden senede 2 kere yapılan Minecraft Live yayınlarıma denk gelirseniz beklentinizi çok yüksek tutmayın. Ancak fark ettiniz mi bilmiyorum. Arka arkaya söyleyince pek çok farklı özellik eklenmiş. Bence bu sürüm sıralamada iyiye gider. Sıradaki sürüm 2024 1 Nisan sürümü için yapıldı. İsmi patates güncellemesi ve başlangıç sandığının içinde zehirli patatesler var. Ayrıca tam karşıda bir tane portal var. Evet, patates portalı. Bu sürümü zaten kanalda oynamıştım. Yıkılmış patates portalını aktif etmemiz gerekiyor şimdi. Ama öncelikle sandıktaki bütün eşyaları alıyorum. Ardından portalı aktif etmek için zehirli patatesle sağ tıklıyoruz ve portalımız aktif. Bir tane zehirli patates var. Biri farklı gözüküyor. Bunu giyebiliyoruz ve giydiğimizde bizimle konuşuyor. Ayrıca lütfen tipimle dalga geçmeyin ve SS almayın. Neyse, portaldan içeri giriyorum ve zehirli patates boyutuna hoş geldiniz. Bu arada i tuşuna bastığımda sohbette bu şekilde patatesler oluşabiliyor. Ve bu 1 Nisan sürümlerinin tamamen amacı oyuna getirdikleri özellikleri göstermek olduğunu söylesem şaşırır mıydınız? Bence şaşırmayın. Mesela bir önceki 1 Nisan sürümünü oynarken kafamızı büyütebiliyorduk ki bu özellik o zaman oyuna eklenen bir şeydi. Bu sayede de gösterebiliyorlar. Bizim patates köyünde olduğumuzu söylüyor da etrafta patates köyü falan göremiyorum ben. Aha! Köylüler de patatesten bu arada. Hatta arılar da patatesten. Her şeyin patates olduğu garip bir sürüm. Evet, Minecraft'ın 1 Nisan sürüm anlayışı bazen garip olabiliyor. Hatta bu sürümde çıktığında kanala videosunu çekmiştim. Ne yapacağımı bilememiştim. Bunlar ne ya? Abi iyi uykular bu arada ama sabah haberin olsun. İsterseniz daha uzun oynanış videosunu kanaldan izleyebilirsiniz. 2024 1 Nisan olarak geçiyor ismi. Ama o videoda patates köylerine gidiyordum. Patates kızartıyordum. Hatta patates çekici bile vardı. Bir de zombiler falan da patates olsa güzel olabilirmiş aslında. Ayrıca zehirli patates boss'u falan da var ama 1 Nisan sürümleri arasında en sevmediğim olabilir. O yüzden ortanın sonuna koyuyorum. Sıradaki sürüm Minecraft'ın Çin sürümü. Bu oyun tamamen ücretsiz ancak girebilmek için Çin vatandaşı olmanız gerekiyor. Ve ben de girebilmek için çok uğraştım. Çinli insanlarla görüştüm fakat hiçbiri kabul etmedi. Bir gün bu sürüme erişebilirsem kesinlikle kanala videosu gelecek. O yüzden abone olun. Şimdilik sadece bu sürümden bahsedeceğim. Çin sürümündeki markette tüm eklentiler tamamen ücretsiz. Arkadaşlarınızı dünyanıza davet etmek de tamamen ücretsiz. Hile koruması sayesinde oyuncular hile yapamıyor. Kodlama bilmeden mod yapabiliyor. Aynı zamanda oyun içinden yayında yapabiliyorsunuz. Her şey çok güzel gibi gözükse de bence o kadar hızlı karar vermeyin. Çünkü oyuna kimlik kartınızla giriyorsunuz. Oyun içinde tabelanın üzerine kendi fikrinizi yazsanız bile bunlar inceleniyor ve Çin hükümetine iletiliyor. Yaşı 18'den büyük olmayanlar oyunu haftada 3 saat oynayabiliyor. Oyun ücretsiz olsa da sürekli senin bir şeyler satın alman için zorluyor. Eski Minecraft sürümlerine ulaşamıyorsunuz. Çünkü sürekli takip edilebilmeniz için Minecraft'ın en son sürümünde olmanız gerekiyor. Yaptığınız şeyler sürekli kontrol ediliyor ve oyunda çok fazla özellik olduğundan dolayı bilgisayarınızı çok yoruyor. Kısacası bu kadar kontrolün sebebi çocukların güvenliği falan değil. Kimse kimseyi kandırmasın.
O yüzden Çin hükümetini buradan çok kınıyorum. Henüz oynamasam da sıralamada kötü de. Sıradaki sürüm de eğitim sürümü. Bu sürümde orijinal Minecraft olmayan bir sürü şey var. Mesela buradaki tahta gibi. İçine istediğini yazabiliyorsun. Hatta bu sürümde elementler bile var. Ama ben matematik dersi için geldim ve sınıflar bu taraftaymış. Çok heyecanlıyım. Çarpma işlemi öğreneceğim. Galiba ona kadar çarpma işlemi yapabiliyoruz. Mesela 1 ile 4'ü çarparsak ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. 2, 3 ve 4. Evet, 1 çarpı 4, 4. İnanılmaz gerçekten. Şimdi ikinci sınıfa geldim ve bana redstone lambası verdi. 1 çarpı 1'i soruyor. 1 diyorum ve beni tebrik etti. 1 çarpı 1, 1. Hocam 1 çarpı 2... Aynen 2. Gerçekten ben bu sporu yapıyorum arkadaşlar. Her neyse, şaka bir yana burada bir sürü eğitim içeriği bulunuyor. Hatta Artemis roket inşası bile yapılabiliyormuş. Hemen dünyayı oluşturuyorum. Evet, mekana geldik ve herkesin adı Türkçe burada. Eğitmen de Türkçe konuşuyor, gerçekten güzel. Baktığım haritaların birçoğunda Türkçe yoktu maalesef ama bunda varmış. Bu hoşuma gitti. Şimdi roketin inşasını nasıl yapacağımızı gerçekten merak ediyorum. Bize ders verecekler. Merhabalar hocam. Aslında ilgi çekiciler ama ben videoda bunları okumaya başlasam muhtemelen çoğunuz videodan çıkar. O yüzden hemen ben buradan devam ediyorum hocam. 3. dersi de geçelim. Ve asansörümüz gelmiş. Buraya sağ tıkladığımda roketi inşa edeceğimiz yere geldik. Şu anda aşağıda da yazdığı gibi bütçemiz 50'ymiş ama biz bayağı bir aşmışız. İşte kısacası oyunun amacı bilimsel şeyleri bu şekilde oyunlaştırarak anlatmak ki bence çok mantıklı. Artemis görevi geçenlerde oldu. Kısacası düzenli içerik getiriyorlar. Bu da bayağı bir hoş. Çok fazla oynayamadım belki ama önceki eğitim sürümüne göre daha iyi. Sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 2025 1 Nisan sürümü için yapıldı. Bu sürümde yeni dünyalar üretebiliyoruz. Sağ tarafta keşfetmemiz gereken özellikler var. Oynadıkça o özellikleri keşfediyoruz ve yeni dünyalar oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda seviye atlama mekaniği var. Mesela şu an bir tane dünya oluşturabiliyorken ileride daha fazla dünya oluşturabiliyoruz. Tabi ben şimdilik bir tane açacağım. İçeri girmek için tıkladığımda ondan geri sayıyor. Ben bunu oynamıştım bu arada. Bu da kanalda var. 2025 1 Nisan diye aratabilirsiniz ve ne oluyor abi? Evet, dünyamıza giriş yapmış bulunmaktayız. Her seferinde Minecraft dünyası farklı varyasyonlarda oluyor. Çünkü dünyayı kendimiz oluşturuyoruz. Tabi standart bir dünyaya benzemesi, en azından şunlar dışında, çok normal. Ama ben hiçbir standart dünyada bu biyomda kurbağa görmedim. Yani standart diyemeyiz. Bu arada dünya tipleri arasında kurbağa dünyası da vardı. O yüzden kurbağayı kesiyorum ve kurbağa dünyasını elde ettik. Envanteri açmışken evet, envanterimizde ne zırhlarımızı giyebiliyoruz ne de envanterimiz büyük. Hatta üretim bile yapamıyoruz. Bunları geliştirebilmek için seviye atlamamız gerekiyor ve buradan aldığımız seviyeleri kullanabiliyoruz. Çok fazla kategoride kendimizi geliştirebiliyoruz ve inanılmaz güçlü oluyoruz. Tabi bunları yapmak gerçekten çok uzun sürüyor. Dediğim gibi kanaldan 2025 1 Nisan diye aratarak daha uzun halini izleyebilirsiniz. Benim için ortalama bir sürüm. Sıradaki sürüm 1.21 ve bu sürümde oyuna Trial Chambers eklendi. Burada spawnerlar var ve moblarla savaştığınızda anahtar elde edebiliyorsunuz. Bu anahtarlarla da kasa açıyorsunuz ve içinden daha fazla ganimet geliyor. Bu sürümle beraber kötü kehanet de güncellendi ve kötü kehanet iksirini içebiliyorsunuz. Eğer içersen daha zorlu moblar geliyor. Onları kesince bu kasayı açabiliyorsun ve şanslıysan ağır çekirdek elde edebilirsin. Ama ben o kadar şanslı değilim. Siz şanslıysanız ağır çekirdekle beraber gürüz yapabilirsiniz. Uzun zaman sonra oyuna eklenen yeni bir silah ve ne kadar yüksekten düşersen o kadar fazla hasar veriyorsun. Redstone meşalelerinin görünüşü değiştirildi. 1.17'de duyurulan keseler daha yeni bu sürümde oyuna eklendi. Cidden 1.17 duyurusu ne kadar büyükmüş. Yeni biyom olarak da soluk orman biyomu gösterildi. Geceleri gıcırdayanlar çıkıyor, yani bu arkadaşlar. Onlara baktığımda hiç hareket etmiyorlar ama arkamı döndüğüm anda beni takip etmeye başladılar. O yüzden vuruyorum mesela, tam olarak şuraya doğru bir bağlantı gidiyor. Bu ağacın içinde kalbi var ve bu kalbi kırdıktan sonra gıcırdayan ortadan kayboluyor. Bir de 1.19 zamanında Minecraft mob oylamasını kaybeden Bakır Golem de bu güncellemeyle oyuna dahil oldu ama işleyişi biraz farklı. Onu çağırabilmek için balkabağını yerleştiriyoruz ve Bakır Golem geldi. Ayrıca bir tane de sandığıyla beraber. Sandığın içine koyduğumuz eşyaları Bakır Golem geliyor ve aldıktan sonra diğer sandığımıza yerleştiriyor. Tabi biraz oyalandı ama neyse, sandıktan aldı gördüğünüz gibi ve şimdi diğer sandığa götürüyor, ardından da yerleştiriyor. Bu sayede sandık otomasyonu yapabiliyorsunuz. Bu sürümde Creative menüsündeki bütün mob yumurtaları güncellendi. Hatta inek, tavuk ve domuzların biyomlara göre varyasyonları oyuna dahil edildi. Çöl biyomuna çimen çeşidi ve kaktüslerin üzerine çiçekler eklendi. Nether'da kemik kalıntıların yanında oluşan kurumuş gazlı suya yerleştirince artık mutlu gaz oluşmasını sağlayabiliyoruz. Bununla istediğimiz yere gidebiliyor, aynı zamanda üstünde de durabiliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi yıllardır oyunda bulunan ama oluşamayan zombi atlar artık oluşabiliyor. Onları kullanan zombilerin elinde de mızrak var. Evet, bu sürümde oyuna mızrak
mızraklar da eklendi. Ne kadar hızlıysanız mızrakla o kadar fazla hasar verebiliyorsunuz. Denizde ise normal Nautilus'la da karşılaşabiliyorsun ya da zombi varyasyonuyla da karşılaşabilirsin. Bu arada oyuna raflar da eklendi ve raflar dikey bloklara benziyor. Rafların üzerine eşyalarını yerleştirebilir, dekorasyon içinde kullanabilirsin. Ve son olarak End'de rastgele mor bir ışık oluşuyor. Bu da tabii ki End güncellemesine bir göz kırpmak. Minecraft Live yapıldığında 1-2 tane şey gösterip kaybolsalar da sürümün doluluğu inanılmaz fazla. O yüzden sıralamada en iyiydi. Sıradaki sürüm tekrardan Bedrock sürümü. Aslında 1.21'de söylediğim her şey burada da geçerli. Ancak buraya canlı görseller de eklendi. Bence karakterimin rengi gerçekten çok kötü gözüküyor. Ve kötü görünmesini anlamıyorum. Çünkü tüm ayarlar en üstte. Artık suyun üzerinde yansımalar var. Ama karakterim böyle gözüküyorken nasıl oynayabilirim ki oyunu? O yüzden Action and Stuff yükledim ve kesinlikle dünya çok daha iyi gözüküyor. Minecraft'ın yaptığı şeyi mod yapımcıları nasıl daha iyi gösterebiliyor gerçekten anlamıyorum. Belki bu modun animasyonlarını sevmiyorsunuzdur ama görsel olarak kesinlikle normale göre daha iyi. Java'da zaten shader desteği vardı. Bu sayede Bedrock'a gelmiş oldu. Hatta bu özelliği Java'ya getirmek için oyunun grafik API'ını OpenGL'den Vulkan'a taşıdılar. Kısacası oyun yenilenmeye ve güncellenmeye devam ediyor. Bu arada Bedrock sürümü de birazcık daha Java'ya yaklaştı. Mesela Enderman'ler artık tekneye oturabiliyor. Oyun menüsü açınca oyun duruyor ve yıllar sonra Hardcore modu Bedrock sürümüne dahil edildi. Ne kadar Java sürümünü daha çok tercih etsem de sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 2026 1 Nisan sürümü için yapıldı. Bu sürümde bloklar canlanıyor ve biz de onlara emir verebiliyoruz. Mesela bu tahtayı kırıyorum. Artık bu tahta benim için çalışacak. Mesela beni takip et dedim. Buraya doğru gel bakalım. Evet, şu an yanlış görmüyorsunuz, yuvarlanarak beni takip ediyor. İstersem buraya gitmesini de isteyebilirim ondan. Ya da benim için saldırmasını da sağlayabilirim. Evet, tahta şu an tavuğu kovalıyor. Ve benim Ladin odunum kazandı. Burada üretim de yapabiliyoruz bu arada. Mesela şu tahtayı yanıma getirmem lazım. Şu tahtayı da alalım. Ne yaptı az önce? Neyse, sorgulamayacağım. Öncelikle bir tahta lazım bize. Onu da buradan elde ediyoruz. Ardından şu buraya, bu da buraya geldiğinde bir çalışma masası daha ürettim. Artık 3x3'lük alanımız var. Ne kadar kolay gibi gözükse de bu sürüm ilk çıktığında oynamıştım ve bayağı bir zordu. Kanaldan izleyebilirsiniz, sıralamada iyiye koyuyorum. Sıradaki sürüm 26. Artık oyundaki sürümlerin isimlendirmesi değişti. Çünkü 2026 yılındayız. Bu sürüm henüz yeni çıkıyor diye 1.21'deki kadar özellik eklenmedi. Ancak yine de fena değil. Mesela artık mobların yavru varyasyonları güncellendi ve bazıları çok tatlı duruyor. Yavruların büyümemesi için de özel bir çiçek oyunu eklendi. Şu an bu civciv sonsuza kadar civciv olarak kalacak. Artık isim etiketleri ve kayışları yıllar sonra üretebiliyoruz. Arkadaşlarınızı hızlıca ekleyebileceğiniz ve dünyanıza davet edebileceğiniz bir sistem de eklendi, ancak daha sonra kaldırıldı. Bunu daha sonra tekrardan ekleyeceklerini söylediler ve bence gelecek en iyi güncellemelerden biri bu olur. Daha sonra sülfür küpleri eklendi. Bunların içine bloklar yerleştirebiliyorsun ve bu bloklarla etkileşime girebiliyorlar. Sülfür küpleri sülfür mağaralarında oluşuyorlar ve bunları kovanın içine alabiliyoruz. Bu arada sülfür mağaralarının üzerinde geyserler var. Kükürt ve sıcak hava püskürtüyorlar. Bir de bu güncellemede yeni bir biyomumuz var. Yeni ağaç varyasyonların getirmesinin yanında yün merdivenleri de oyuna dahil ediyor. Hatta yün basamaklar bile var. Ağaçların yanlarında artık mantarlar oluşabiliyor ki bu konsept tasarımlarında daha önceden gözüken bir şeydi. Ayrıca birkaç ay önce mod videosu çekerken bunun gelmesini istemiştim. Hemen beni duymuşlar ve oyuna getirmişler. Teşekkürler Mojang. Bu sürüm daha geliştirilmeye ve güncellenmeye devam ediyor. O yüzden sıralamada iyinin en sonuna koyuyorum. Evet, şu ana kadar çıkan tüm Minecraft sürümlerini oynadım. Duyurulan ancak henüz çıkmayan Minecraft Blast var. Bu bir mobil oyun ve amacı belli hamle sayısında size verilen hedefi tamamlamak. Çok fazla bu tarz oyun bulunsa da Minecraft markasının bilinirliğini kullanmak için yapılıyor. Henüz çıkmadı ve test aşamasında. O yüzden oyunu elde edemedim. Sıralamaya koymuyorum. Sıradaki sürümde Minecraft Dungeons 2. Bu videoda Dungeons'ın ilk oyununu oynamıştık. Hatta ikincisinin çıkmasını beklediğim için bu video biraz gecikti. Ancak oyunun 29 Eylül'de çıkacağını duyurdular. Ben de Eylül ayı boyunca askerde olacağım. Yani bu videoyu o kadar bekletmek istemedim. Birinci oyuna kıyasla yeni düşmanlar ve bosslar eklenecekmiş. Ve aslında en önemlisi, bu oyunda antik şehirdeki portal açılacak. 1.19'dan beri beklediğim o portal ve ardındaki gizemi sonunda göreceğim. Bu oyunu yan bir proje olarak düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Dungeons 2 Minecraft'ın spin-off oyunu. Yani aynı evrende geçiyorlar. Dungeons'ta 4 boyut varken Minecraft'ta 3 boyut olamaz. Oyun yapımcıları Dungeons 2'nin çok daha fazla satabilmesi için 4. boyutu reklam olarak kullanıyor. Ardından Minecraft'ta tabii ki bu boyut eklenecek. Oyun çıktığından beri ilk kez yeni bir boyut geliyor. Minecraft'ın dünyası zaten sürekli güncelleniyor. Nether boyutu da 1.16'da güncellendi. Biliyorum hepiniz zaten End güncellemesini bekliyorsunuz, ancak bunu ellerinde bir koz olarak tutuyorlar. Oyuncu sayısı azalmadığı sürece bu kadar büyük beklentiye sahip bir güncellemeyi getireceklerini sanmıyorum. Ancak yenilik de yapmaları gerektiği için 4. boyut burada çok mantıklı. Yeni boyutta kesinlikle çok daha zorlu düşmanlarımız olacak.
ki zaten Netherite eşyaların, yeni silahların oyuna eklenmesinin sebepleri de bu aslında. Oyunun geleceği nereye doğru ilerleyecek bilmiyorum ama öngörülerini yoruma yazabilirsin. Aşırı keyif aldığım bir seriydi. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Hoşça kal.